Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar. Define Vadisi kanalına hoş geldiniz. Güzel bir bölgede harika bir keşfe başlamak üzereyiz. Şimdi gelmiş olduğumuz bölgede güzel bir sinyal aldık. Hemen zaten buraya geldim. Şöyle dedektörümü tuttuğumda direkt burayı çekti. Bakın arkadaşlar. Alan taramamız direkt buradan sinyal alıyor. Ben tabi farklı bir açıdan tekrar sinyalini kontrol edeceğim. Şu an bulunmuş olduğum noktada harika bir sinyal aldı. Şimdi gelmiş olduğumuz bölgede bir sinyal taraması yaptık. Küçük Vadi ile birlikte. Şu bölgeden bu tarafa doğru alan taramayla bizi çekti. Burada sinyal aldık. Malzemelerimizi buraya dizayn ettik arkadaşlar. Şimdi burada güzel bir sinyal kontrolü yapacağım. Diğer cihazlarımızda da. Bakalım burada nasıl bir güzellikle karşılaşacağız. Hep beraber görürüz. Küçük Vadi'de güzel bir açılış yaparsa sevinirim. Merhaba arkadaşlar, yeni maceramıza hoş geldiniz. İyi seyirler. Hoş bulduk. Ne haber güzel oğlum? İyiyim baba, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Bölge nasıl? Allah, bölge güzel. Harika. Havadar, tepe. Tarihinden bir bahset bakayım. Evet, tarihi Osmanlı himayesi altında Yunanistan, Roma medeniyetlerinin burada gelip geçtiği bir yer. Yani çeşitli medeniyetlerin burada hüküm De sürdüğü. çoğunlukla Yunanlılar varmış. Evet, Yunanların, çoğu medeniyetlerin burada hüküm sürdüğü bilinmekte. Şimdi güzel bir sinyal aldık ama o sinyali ben şimdi ne yapacağım? Sen böyle gel buradan, ben şu karşıdan geleceğim, tamam mı? Hadi bakalım. Bu taraftan bu tarafa doğru geleceğim. Alan taramamızı şöyle arkadaşlar ne yaptık? Yine oksit moduna çektik. Oksit modunda hemen bir sinyal taraması yapacağım. Şimdi oksit modundayız. Şöyle güzel bir açıya gelelim. Burada harika görselde kayalıklar var arkadaşlar. Biz bazı figürler yakaladık. Bazı işaretler de yakaladık. Mesela karga kafasına benzer, kartal kafasına benzer taşlar var, kayalıklar var. Yön işareti vermiş. Burada tabii bir yığma kısım var. Uç kısım var arkadaşlar. Yığma kısım var. Kayalıklar bayağı bir derine doğru gidiyor. Şurada bir kaplumbağa sırtı var ve şurada bir kanal oluşturulmuş. Bakın burası aslında kaplumbağa sırtı ve burada bir kanal oluşturulmuş. Yön verme kanalı. Fark ederseniz şurada şerit şeklinde. Doğru mu? Aynen. Buradaki şeridi görebiliyor musun? Evet. Bak şerit buradan başlıyor. Şuradan şöyle devam ediyor. Burada bir yön var. Biraz geriye geç. Şimdi arkadaşlar bakın o şerit şuradan başlamış. Bayağı bir vermişler. Burada bir yığma kısım yapmışlar. Birleştirme olabilir Aynen, mi? birleştirme olamaz. Baksana, çünkü bak şurada da var. Yok. Birleştirme değil de burada şerit yaparken çatlatma yapmışlar. Kayada bir çatlaklık oluşmuş. Sadece yön işareti için bir şerit yapmışlar. O şerit o şekilde kalmış. Burada bir yön var. Bir alan taramamızda bir sinyalimizi kontrol edelim. Daha sonra da gene işaretler hakkında ne yapacağız? Konuşacağız arkadaşlar. Alan taramamızı oksit moduna almıştık. Şöyle bir antenimizi de hafif kaldıralım. Biraz da geri çekilelim. Antenimi çok az açıyorum arkadaşlar. Şöyle 5 santim kadar. Bakalım nasıl bir tepkime verecek diye. Evet, alan taramamızın anteni açık. Cihaz hassas bir cihaz. Kullanmayı çok iyi bilmek lazım. Hakan dedektör model 16 arkadaşlar. Genelde arkadaşlarımız çoğu soruyor nasıl cihaz diye. Cihaz gerçekten harika bir cihaz. Çok hassas. Kullanım da önemli. Kullanımı öğrendikten sonra cihazın kolaylığının tadına varacaksınız. Öyle söyleyeyim size. Bakın. Aynı noktadan sinyali kaptı. Şöyle hafif hafif ilerliyorum. Bakın arkadaşlar. Tak burada. Gördünüz mü nasıl yön aldı? Bak. Yaklaşınca hemen sinyali ve çıkıyor. Antenimi kapatıyorum. Tekrar aktif ediyorum. Antenim sağa sola çarpmasın diye. Görüyorsunuz arkadaşlar bakın. Nasıl sinyali kapıyor. Hemen taşımıza sabitliyorum. Evet. Anten çarpıyor. Fazla içeri giremiyorum. Tekrar aktif edeceğim. Şu an sabit. Evet. Harika bir sinyal aldı. Şu an oksit modunda sinyal alıyor arkadaşlar. Biz hemen ne yapıyoruz? Değerliye çektik. Kullanımı çok kolay. Çeviriyorsun. Hemen arkadaşlar soruyor kullanım nasıl falan, kolay mı diye. Evet. Gerçekten çok kolay. Şu arkasındaki sinyal mekanizması arkadaşlar gerçekten harika tasarlanmış. Düşünen arkadaşa
çok teşekkür ediyorum. Bakın altın modunu aldık. Kaldırdık. Evet. Kayalıklar olmasa, yani çarpma olayı olmasa harika bir sinyal kovalayacak. Bakın kayada şu an sabit ve çok güzel bir sinyal kaptı. Altın modunu aldık. Oksit modunu aldık. Mineral modunda bakacağım şimdi. Şöyle mineral modu. Mineral modunda bir daha kaldırıyoruz. Mineral modunda tepkime yok arkadaşlar. Sağ sol yapması lazım. Mineral modunda hiçbir tepkime yok. Şu an neredeyse tur atacak. Tur attığı eğer tur atarsa cihaz burada hiçbir şey yok. Uğraşma manasına geliyor. Mineral adına konuşuyorum. Ama değerli de var. Bir de en son boşluğa bakıyoruz. Boşluk modunu aldık. Şöyle boşluktayız. Bir de boşluğuna bakalım. Yığım olduğu için burada ne olabilir? Boşluk mahzen olabilir. Mezar odası olabilir. Boşlukta herhangi bir boşlukta tepkime vermiyor. Doğru mu? Aynen Şu öyle. hali. Bak tepkime vermiyor. Bir daha aktif edeceğim boşlukta. Evet, boşlukta bir tepkime vermedi arkadaşlar. Hiçbir tepkime yok. Evet, cihaz boşlukta tepkime vermiyor. Hemen ne yapacağız? Dedektörümüzle buranın genel bir sinyaline bakacağız. Şöyle dedektörümüze bugün büyük başlık taktım arkadaşlar. Büyük bobin taktım. 41'lik. Evet. 41x36. Bizimkisi kullanmış olduğumuz bobin 32'likti arkadaşlar. Biz bugün doğaya 41'lik bobinle çıktık. Büyük bobinle çıktık. Daha fazla verim alabilmek adına cihazımızı bakalım nasıl bir tepkime, sinyallerde nasıl bir etki olduğunu göreceğiz büyük bobinle. Burada toprak analizi yapmayacağım çünkü gelmiş olduğumuz daha önce burayı ziyaret ettik arkadaşlar. Burada gerçekten güzel tarihi eserler bulduk. Güzel objeler bulduk. Bir önceki videomuzda olması lazım. Madalyon tarzında bir şeyler bulduk. Roma dönemine aitti büyük ihtimalle. Şimdi burada neden toprak analizi yapmayacağım onu anlatacağım size. Toprak analizi yapmamamın sebebi, sen bu tarafa geç. Toprak analizi yapmamamızın sebebi şu arkadaşlar. Cihazımız K37 toprak analizi yapması için bölgenin yeni olması lazım. Gittiğimiz bölgenin en az cihazın hiç görmemiş, toprağının hiç analiz yapmamış olması lazım. Çünkü hafızalı bir beyne sahip arkadaşlar K37. Şimdi biz burada tekrar toprak analizi yapmaya çalıştığımız zaman toprak analizini hemen bize vermiyor. Çünkü hafızalı olduğu için hafızasını yokluyor. Biraz işlem uzun sürüyor. İstiyorsanız şöyle yapalım. Şansımıza eğer yaparsa bizim için avantajlı olur. Şöyle onay tuşumuza basıyoruz arkadaşlar. Onay tuşumuza bastık. Cihaz açık. Onay tuşumuza bastık. Toprak analizi için şöyle bir aldık. Bakalım hafızalı bir sisteme sahip. Hem onu da kanıtlamış oluruz. Tekte yaptı. Tekte yaptı. Hafızalı bir sistem olduğu için tek seferde zemin ayarı tamam dedi. Gördünüz arkadaşlar. Aynen. Zemin ayarımız tamam dedi. Genelde yapmış olduğumuz bölgede, toprak analizini yapmış olduğumuz bölgede zemin ayarı yapmamaya gayret gösteriyoruz. Çünkü cihazımız hafızalı bir beyne sahip. O yüzden yapmıyoruz arkadaşlar. Şimdi ne yaptık? Onay tuşumuza bastık. Hemen buranın bütün materyallerde bir taramasını yapalım. Doğru mu? Aynen. Şöyle. Şey gibi değil mi o? Mesela ilk kez gideceğin ve bilmediğin bir yere rotayı açarsın da gidersin. Tabii. Ama ondan sonra navigasyona gerek kalmaz artık. Aynen öyle. Ezberindedir o Aynen çünkü. öyle. İnsan hafızası gibi düşün. Aynen. Bak, sinyal aldık. %90'lık bir sinyal. %90'lık bir sinyal kaptı buradan. Bütün materyallerde. Hemen havaya kaldırıyoruz. Ayrım aldık. Şu an ayrımda arkadaşlar. Tekrar yaklaştırıyoruz. Değersiz verdi. Değerli verdi. Gördün mü? %90 sularında yine güzel bir değerli verdi arkadaşlar. Cihazımız harika bir sisteme sahip. Ayrımda tekrar onayladık. Tekrar alıyoruz. Ayrımı aldım tekrar. Bak önce değersiz veriyor. Demek ki burada başka bir şeyler var.
Sen şey yapıyorsun ya, orada başlığı da tarıyor, ikisinin Aynen. ortalamasını veriyor sana. Aynen öyle. Onay tuşumuza bastık. Cihazımızı şöyle beklemeye alıyoruz. Şarjımız bitmesin diye. Hemen yeraltı görüntülememizde güzel bir ne yapacağız arkadaşlar? Zemin taraması yapacağız. Evet. Şimdi cihazımızı şöyle bir açalım. Ekranımızı bir silelim. Evet. GR4 cihazımız açık arkadaşlar. Yeraltı görüntüleme. 3D zemin tarama. Canlı tarama. Yaklaş biraz. Pinpointer dosyalar. Biz ne yapacağız? Bir pinpointer'de buranın bir şeyine bakalım arkadaşlar. Ayarına bir bakalım. Ne oldu, değerli bir sinyal almadın mı? Değerli bir sinyal vermedi. Şeyde de cihazda da şey verdi ya. Dedektörde de önce değersiz verdi ya. Onunla mı alakalı acaba falan diye düşünüyorum yani. Farklı açılardan dene. Farklı açılardan deneyeceğim, dur. Sinyal var. Ama genelde şey sinyali gibi. Ne sinyal gibi? Dur bakalım. Oba. Şu aşağıya bakalım. Bak burada hiç sinyal vermiyor, görüyor musun? Sıfır. Sıfıra düştü. Kayanın Var bakayım etrafında- şöyle bir, şu açıdan tutmayın. Kayanın etrafında bir sinyal var. Bak şurada alıyor. Şurada. Şu bölgede bir yerde alıyor. Şurada. Aynen. Ama kırmızıya dönmesi lazım. Bak, dedektörün de vermiş olduğu Tepkimeyi veriyor. tepkimeden dolayı burası şey yaptı, anladın mı? Nasıl diyeyim sana? Bir dakika. Yanlı taramaymış. Üç zemin taraması. Bir telefona takalım bakayım. Evet. Aşağıda birileri var. Sen al bunu. Sesini biraz kıs. Şimdi burada bir 4'ü 4 yapsana onu. Yapamam ki. Neden? Eldiven var ya. Başlıyoruz. Başla. Yan taraf mı? Aynen. Yanlış yaptın, yanlış. Yanlış mı oldu? Aynen. Neden? Dur bakayım. Burada bir anormallik var, biliyor musun? Bak, cihazlar tepkimeyi şey yapıyor. Sen arkaya geç. Gel sen şöyle. Şöyle. Dur bakalım. Başlatıyorum. Bir saniye. Ben başlat dediğimde başlat. Böyle tarayacağım. 4'e 4'tü değil mi? Aynen. Bir dakika şöyle. Tamam, başlat. Tamam, başladı. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1, 2, 3, 4. Tamam mı? Tamam. Oldu değil mi? Aynen öyle. Bak burada şimdi de hiç şey vermedi. Yok bu. Mavi vermedi. Bunda başka bir. Dur bunu bir daha yenileyelim. Sıfırla. Bak görüyor musun? Şimdi normale döndü. Evet. GR4'ümüzde de harika bir sonuç aldık. Şöyle kaydedelim. Kaydet. Şöyle şu manzaramızı. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki ilk aldığımız şekille sonradan almış olduğumuz şekil arasında Çok fark var. çok fark var. Evet burada bir kırmızılık var. Ama pinpointer'in GR4'ümüzün arkadaşlar neden şöyle ben buradayken şey yapalım. Neden pinpointer modunda verimli bir sinyal almadığını dedektörümüzde de ilk önce değersiz bir sinyal verdi arkadaşlar. Yani dedektörümüzün vermiş olduğu sinyali aslında GR4'ümüzde ne yaptı? Onaylamış oldu. Burada önce değersiz verdi, sonra değerli verdi. Şeyimizde GR4'ümüzde arkadaşlar pinpointer modunda çok değerli bir sinyal vermedi. Aslında burada başka bir sıkıntı var gibi geliyor bana. Ne olduğunu anlayamadım. Şimdi birazdan burayı açmaya başlayacağım. Açmaya başladığımda inşallah sıkıntılı bir şeyle karşılaşmadan buradan güzel bir şeyler buluruz düşüncesindeyim. Evet aslında GR4'ümüz güzel bir kırmızılık verdi. Ama pinpointer modunda neden böyle bir tepki verdi onu bilmiyorum. Şimdi açtıktan sonra anlayacağız arkadaşlar. Hazırlığımızı yapalım. Buranın güzel bir çalışmasını başlatalım düşüncesindeyim. Bu cihazımızı da şöyle bir kapatalım. Şarjımız bitmesin. Gerek duyduğumuzda tekrar aktive ederiz. Doğru mu? Aynen öyle. Cihazımızı koyalım yerine. Şeyimiz de kapalı. Dedektörümüz. Doğru mu? Aynen öyle. Onu da güvenli bir noktaya koyalım. Cihazlar önemli arkadaşlar. Eldivenlerimizi ne yapacağız? Giyeceğiz. Pinpointer modunda sinyal almadık. Pointer modunda sinyal alır mıyız? He? Bence alırız. Bunun sesini de kısmak lazım biraz ama neyse dur bakayım. Şimdi bunda şöyle aslında burada yosunlanmış şeyler de var, yerler de var arkadaşlar bakın. Aha evet. Şurada yosun tutmuş yerler de var ama nedendir bilmiyorum ama şeyi almıyor. Bir türlü sinyali kopmadı. Bakın şöyle derinlemesine giden bir kısım da var. Doğru mu? Aynen. Şöyle şeyimizi tutsan. Şuradan şeyimizi çalışıyor değil mi? Şuraları bir temizlesek de baksak ya. Dur. Eldivenimi giyeyim. Şu otları bir temizleyeyim. Monitörle bile bakayım. Olmaz mı? Olur. He? Sen elini vurma. Bende eldiven var ya. O şey yapış yapış olur şimdi. İstemiyorum ama anlamda söylüyorum. Yığma bir kısım görüyor musun? Bak. Aynen. Aslında burada yığma taşlar var. Şöyle otlarımızı iyice temizleyelim. Çok da sert bir kayalık var. Uzun zaman sonra yığma kasa. Evet. Oo, baksana şuraya nasıl oksit tutmuş. Görüyor musun? Aynen. Böyle bir şeyler. Sinyal aldığımız noktalarda. Bak alan tarafın sinyal aldı. Dedektör zayıf, değerli, değersiz verdi. Pinpointer modunda hiçbir sinyal vermedi. Şeyde de 3D taramada da güzel bir kırmızılık verdi. Ama önce ilk verdiği yeşildi. Burada tılsımlı bir durum da olabilir yani anladın mı? Aynen. O manada söylüyorum yani.
O yüzden sen bence içinden biraz dua etmeye başla. Gerçi oruçluyuz yani. Oruçta da çarpmazlar bizi değil mi? Çarparlar mı? He? Ne diyorsun? Bilmiyorum da ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum da böyle Ramazan ayında şeytanlar bağlanıyormuş galiba. Bağlanıyor mu? Aynen böyle yani insanlara musallat olmasın diye şeytanlar engellenemiyormuş. Öyle bir şey oluyormuş. Ben doğruluğunu yanlışlığını bilmiyorum. Bir yerde duymuşum. Vallahi şeytanların bağlanıp bağlanmadığını bilemem de. Şöyle bir şey diyebilirim yani. Şeytanlar bağlanıyor olabilir, doğru olabilir de keşke şeytanlar bağlanırken bazı insanları da bağlasak. Bazı arkadaşları bağlamak geliyor içimden. Doğru mu? Hı. Ha? Aynen. Evet. Bazı arkadaşları böyle bağlamak lazım. Onur'la konuşuyorum tamam mı? Biraz geriye git bakalım. Aynen. Onur'la konuşuyorum tamam Biraz mı? daha geriye git. Şimdi Oradan arkadaşlar- gözükmüyor çok. Çok gözükmüyor mu? Şöyle. Oraya geç. Heh. Onur'la konuşuyorum tamam mı? Onur diyorum şeytanla diyorum karşılaşsan ne yaparsın diyorum. O, abi diyor ona şey derim diyor. Bak diyor bir besmelelik canım var diyor. Yürü git şuradan derim diyor. Küçük çok küçük enişte çok fena. Yemin ediyorum çok fena. Yani gümbür gümbür geliyor. Dur bakalım sonumuz hayır gele. Şimdi şu kazmayı alacağız. Burayı bir açacağız. Sen şuraya geç. Şu köşeye. Tamam mı? O köşede. Şuraya bir çekim al. Hah, geç şuraya. Aha, şu tutunduğum dal kırılıyor ya. Ağaç kökleri geliyor. Çürümüş ama baksana. Zaten oksitli yerde taze ağaç kökü bulamazsın ki. Değil mi? Başlarımızı görüyor musun? Aynen. Eline bir şey mi oldu? Hı? Eline bir şey mi oldu? Yok ya kamerayı ekrana dokunabilmek için onu çıkardım. Tamam. İyisin yani değil mi? Var mı şey? Bak burada yumuşayan bir kısım var. Yumuşak. Burada da bir kayımız var. Şurada bir taş parçamız var. Burada bir de kasa kapağı gibi bir yer var. İnşallah başımıza bir kötü hal gelmez. Ha? Bence gelmez. Gelmez değil mi? Aynen. Şeytanlar bağlandı diyor yani. Aynen. Ama cinler Cinler? Cinler? başına Cinler bağlanıyor muymuş? Hadi bakalım. Geçenlerde din kültür hocasına bir soru sormuşum. Hoca error verdi. Şu kayayı alayım mı ben şuradan? Şu büyük kayayı. Ne sordum biliyor musun? Nasıl oldu? Hani Dur. Sen şöyle bir geniş açıya geç. Şu kayayı bir alalım. Geniş açıya geç babacığım.
Geçtim. Kendine zarar vereceğim. Bak Gördün mü? parçalandı direkt. Aynen. Taş direkt parçalandı vallahi. Ha? Ne diyorsun? Aynen. Yapıştırma gibi geldi bana. Yapıştırma gibi geldi. Bana da öyle geldi. Öğretmene ne sordun? Hani Peygamber Efendimiz insanların peygamber olduğu gibi cinlerin de peygamberi ya. Şimdi Peygamber Efendimiz'i gören, onunla sohbet eden kişiler ve Müslüman olan kişiler sahabe diye sayılıyorlar ya. Tamam. Cinler, Peygamber Efendimiz cinlerin de peygamberi ya. Tamam. Cinlerden de sahabe olur mu diye sordum. Hoca araştıracak, bana geri dönüş yapacak. Evet. Abonelerimize de bir soralım. Evet arkadaşlar. Küçük Vadi'yi duydunuz. Peygamber Efendimiz cinlerin de peygamberi olduğu için cinlerle de konuşmuşluğu, onlarla da görüşmüşlüğü var. Şimdi Peygamber Efendimiz'i görenler sahabe olduğuna göre cinlerden de görenler var. Cinlerden de sahabe olma ihtimali var mı? Hoca büyük ihtimal olur dedi ama Böyle bir durum var mı? Bizi bilgilendirirseniz seviniriz. araştıracak. Konumuzla alakası yok ama şu an bizi burada bir cin çarpabilir. İnşallah sahabelerdendir. Sahabeden olunca daha mı az acı çıkıyor? Vallahi bilmiyorum. İnşallah sahabelerden Toprağın iki rengini görüyor musun? Aynen. Bak Bak şurası şuradaki daha koyu. toprakla şuradaki toprak Aynen. iki renge döndü bak görüyor musun? Toprak farkı var. Evet. Babam inşallah çarpılmayız demiyor da inşallah sahabelerden biri çarpar bizi diyor. Vallahi bilmiyorum artık yani. Bir de Müslüman olsun. Ne Müslüman olsun elhamdülillah. Var mı bir şey? Şurada bir kayamız daha var. Aslında o kayanın altında gibi duruyor ama şu kayada değilmiş, taş parçasıymış. Bakalım mı orası ne benziyor? Bence değil. Bence de değil ama sert. Orasına da benziyor. Baksana. Belki Horasan olduğu parçaları vardır yani. Horasan'la yapılan yerleri vardır. Yakından çektiğim zaman orasına da benziyor aslında değil mi? Baksana yapı Horasan gibi. Çok var ya. Bak kökü görüyor musun? Çürümüş kök çok. Toprak tek renge döndü bu arada. Aynen. Horasan var gibi kanki burada. Bakalım. Baksana şurada Horasan harcından yapılan bir kısım var. Bak. Şurada. Gördün mü? Aynen. Horasan bak. Net Horasan. Bu net Horasan yani. Çok yumuşak değil mi? Bak tuz gibi dökülüyor. Doğru mu? Evet. Alabileceğiz bunu. Toprak yumuşadı bu arada. Bayağı yumuşadı. Bayağı da var.
Değil mi? Aynen. Çok yoruldum ya. Oo. Sinirleri kaptık kanki gel. Aynen. Bak bu da değersiz biri görer mi? Kırmızı. Ama değerli abi. Yeşil döndü. Vallahi yeşil döndü. Vallahi yeşil döndü. Yaklaştır. Kameraya yaklaştır. Gördün mü? Evet. Orada. Bakalım açalım. Kayanın arkasında. Aa, evet. Görüyor musun? Evet. Sese bak. Evet. Oo, kapak taşı yapmış lan. Aynen. Tam kapak taşı. Bak 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 bak. Gördün mü? Aynen. Paralara bak. Oo, haç mı o? Evet. 1, 2, 3. Aynen. Mantıklı ha. Aynen mantıklı. Fazla yok ya, bu kadar mı? Vektörlü kontrol edeceğim. Döne bakacağım şuraya, bekle. Son kez dedektörümüze bakalım. Sen şunları bir yakından çek bakalım. Dedektör açılana kadar. Baksana ne güzel parça var Şu ya. demir değil mi? Çek şöyle. Onu. Aha. Değil. Geçen bulduğumuz haç şeklinde bir tane üzerinde yazılar vardı ya. Aynen. Onunla aynı metal madene Benziyor. benziyor. Evet. Sinyal yok. Gördün mü? Aynen, sinyal buraya kadar. Bak açık. Sinyal yok. Sinyal buraya kadar. Doğru mu? Aynen öyle. Şimdi gel bakalım. Evet. 3 adet, sen bu tarafa geç. Gel buraya. Evet arkadaşlar. Güzel bir kasa. 3 adet. Şöyle yaklaştır. Madeni para. Büyük ihtimalle Roma dönemine ait. Harika bir para. Üçünde de kral var arkadaşlar. Üçünde de M harfi var. Ama farklı farklı zamanlarda üretilmiş gibi. Sanki baksana.
Basım tarihleri farklı gibi. M'lere bak. Bir tane de böyle hacımız var arkadaşlar. Kolye şeklinde. Evet. Ama buna İp bağlanır Pointer. bak şuradan. pointer tepki vermiyor. Evet, yuvarlağı bile var. Ağır da bir şey. Doğru mu? Demire benziyor ama hiçbir tepki yok. Evet. Hiçbir tepki yok arkadaşlar. Şimdi şuradaki M'leri göstereceğim size. Bakın hepsi farklı farklı M şeklinde. Yaklaştır. Görüyorsun. Ve haç. Bundaki geçenlerde de bulmuştuk arkadaşlar, hatırlarsanız. Üzerinde balık simgesi ve Roma dönemine ait neyler vardı? İşaretler vardı. Büyük ihtimalle bölgeye ait bir tılsımı veya bir krokiyi belirten işaretler vardı, izler vardı. Şimdi şöyle paralarımıza da bakarsanız, paralarımız da o dönemi anımsatan bir yapıya sahip. Üçünde de M var ama üçünde de farklı M harfi var. Şöyle göstereyim. Ve haç işareti. Evet arkadaşlar, harika bir kasa, güzel bir gömü. İnşallah kayda değer güzel bir değeri vardır. Bana kalırsa bir 200.000 lirayı, 250.000 lirayı falan görür değer olarak. Sizden de yorum bekliyorum. Sizce burada ne kadar bir maddi değer var? Sizleri seviyorum. Bizleri takipte kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.